Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Scott Peck'in Az Seçilen Yol ve Warburton'un Felsefe Okuma Rehberi başlıklı müzakeremize kısa bir ara vereceğiz. Bugün sizinle Türk ve İslam kültüründe hayat ağacını analiz edeceğim. Şimdi Türk ve İslam kültürü diyorum ama önceki haftalarda hayat ağacı ile ilgili bizim fakültemizde Türk el sanatlarına dair bir sergi açılmıştı ve orada ben hayat ağacını paylaşınca bunun İslam kültürüyle pek alakası yok. Özellikle İslam felsefesiyle ne alakası var şeklinde bir soru aldım. Ve sonrasında o müzakerede ben şunu özellikle vurguladım. Dedim ki biz İslam felsefesini çalışırken İslam'ı bir Arap felsefesi ya da İslam felsefesini bir Arap felsefesi, Arap düşüncesi olarak değil, bir kültür, bir inanç tasavvuru ve bu inanç tasavvurunun farklı kültürlerle etkileşimi neticesinde oluşan bir değer dizgesi olarak alıyoruz. Ve bu bağlamda İslam'ın yayıldığı sosyal çevrede muhatap olduğu kültürel gruplarla da tabii ki etkileşimi, alışverişi olacaktır. Hayat ağacı da Türklerin İslam öncesi ve İslam sonrası kullandığı önemli bir figür arkadaşlar. Ve bu nedenle de ben hem İslam felsefesinde bizim yaklaşım tarzımızı ortaya koyma noktasında hem de hayat ağacının Türk ve İslam kültüründeki değerini anlama noktasında bir kısa video hazırlayacağım arkadaşlar. Şimdi hayat ağacının tarihsel sürecini ve bu figürlerin ne anlama geldiğini sizlerle paylaşalım. Biz İlimlerin Sayımı adlı esere özellikle hayat ağacı figürünü koymuştuk. Bunun arka planında ilim dallarının farklı farklı yapraklarla sembolize edilip insanı yeryüzünden gökyüzüne eriştiren, yani ruhi ve ulvi aleme eriştiren bir anlayışa dayanması yatıyordu. Ve burada da Farabi'nin faal akılla itisal dediğimiz aklın derece derece maddi akıldan faal akla yükselmesini sembolize eden bir formatta düşünmüştük. Şimdi ben hayat ağacını İslam öncesi İslam sonrası düşünün bir hayat ağacı ve bunun kökleri yer altına uzanıyor. Gövdesi insanların yaşadığı dünyada ve dalları ise Tanrı katına kadar uzanan büyük ve ulu bir ağaç. Ve neden Türkler bu ağacı kutsal görüyorlar? Ve hayat ağacı acaba neyi temsil ediyordu? Şimdi İslam'ın kabulünden sonra hayat ağacının anlam alanı nasıl evrildi? Ve bugün biz hayat ağacını nerelerde görüyoruz? Bunlara tek tek değineceğiz. Şimdi Türk mitolojisinde ağaç sadece doğanın bir parçası değildir ve hayatın kendisidir. Doğumun, ölümün, yeniden dirilişin ve evrenin düzeninin bir sembolüdür. Eski Türklerde evren 3 katmanlı olarak ele alınıyor ve gök alemi, yeryüzü ve yeraltı alemi olarak niteleniyor. Bu hayat ağacında da zaten görebiliyorsunuz. En üstte gök katmanı, ortada insanların yaşadığı varlık alemi ve bu alemin altında da başka bir alemin olduğunu gösteren bir figürasyonu burada görüyoruz. Şimdi peki Türk düşüncesinde bu alemleri birbirine bağlayan ve bu aralardaki varlıklar hangi anlamda kullanıyor ve bunların bizim için sembolik anlamları neler? Şimdi eski anlatılara göre Tanrı insanları yaratmadan önce 9 dallı kutsal bir ağaç yaratmış. Bu 9 dal 9 insan soyunun başlangıcını temsil etmiş. Yani insanla ağaç arasındaki bağ sıradan bir ilişki değil. Ve insan adeta ağacın içinden doğmuş ve bu ağacın yaşama verdiği formla kendi aslında varlığını ortaya koymuştur. Ben Farabi'de mutluluğun kazanılmasına dair bir makale yazmıştım. O makaleyi okuyan arkadaşlar da hatırlayacaktır. 9 aşamalı bir mutluluk formülünden bahsediyorduk orada. Dil, düşünce, mantık, fizik, matematik, metafizik, birey, aile, toplum şeklinde. Burada da İşte hayat ağacının dallarının da 9 olması aslında Farabi'nin sistemindeki mutluluğu anlama ve kazanmayla ya da Farabi'nin ilimler tasnifiyle bir irtibatlandırma olarak düşünülebilir mi? Onu da konuşmak gerekiyor. Şimdi Hunlar, Göktürkler, Uygurlar dönemine geldiğimizde hayat ağacı daha belirgin bir sembole dönüşüyor. Özellikle Uygur anlatılarında dünyanın merkezine yükselen dev bir ağaçtan söz ediliyor. Bu ağaç göğü ayakta tutmakta ve göğün direği olarak temsil ediliyor. Aslında nasıl ki biz evlerimizi, çadırlarımızı ayakta tutmak için ağacı kullanıyorsak, evreni ayakta tutan da o hayat ağacı olarak yorumlanmıştır. Ve bundan dolayı da hayat ağacı çadırın orta direğidir ve çadır çöktüğünde de aslında düzen bozulmuş olur ya da çadırın ortasındaki ağaç çöktüğünde insanın yeryüzündeki düzeni de bozulmuş olur. Şimdi geçmiş dönemde Türklerin şamanizmin etkisindeyken hayat ağacını kullanmaları şaman davullarında ve şaman davullarının üzerine çizilen motiflerde görülüyor ve ruhların geçtiği yol olarak da tasvir ediliyor. Şimdi şaman davuluna vurduğunda aslında sadece ses çıkmıyor, sembolik olarak evrenin merkezine doğru yolculuk başlıyor. Bu nedenle hayat ağacı yalnızca yaşamı değil, insan ile kutsal arasındaki bağı da temsil eden bir
figür olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi pazırık kurbanında bulunan ünlü Hun eserlerinde hayat ağacı motifi görülüyor ve bu sahnede tahtta oturan figürün elinde hayat ağacı bulunuyor. Bu ayrıntı bizim için önemli çünkü hayat ağacı taşıyan kişi sıradan biri değil. Ağaç burada kutsallığın, hükümdarlığın ve ilahi meşruiyetin sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi peki biz İslam'ı kabul ettikten sonra hayat ağacını nasıl kullanıyoruz? Yani bunu unutuyor muyuz? Hayır, hayat ağacını unutmuyoruz. Tam tersine yeni değer dizgemize uygun bir şekilde geleneksel değer dizgemizi alarak yorumlayıp bunu İslam kültürünün bir unsuru haline getiriyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar itiraz ediyor. İşte bunu Araplaştırmayın. Biz Araplaştırmamışız zaten. Biz kendi kültürümüzün devamlılığını yeni benimsediğimiz dine aktararak aslında İslam kültürüne yeni değer aktarımı sağlamışız. Şimdi bunlar normal şeyler. Yani insanoğlu kültürel bir varlık olduğu için hem başka kültürlerden alır hem de kendi kültüründen verir. Ben kültür ve medeniyet tasavvuru ile ilgili müzakeremde bunlara sıkça değiniyordum. Kültür insanın kendi ait olduğu evrendeki değerler dizgesi, medeniyet ise o kültürün dış dünyaya evrensel değerlere verdiği şeyler. İşte hayat ağacı da bizim Türk kültüründen İslam kültürüne aktarabildiğimiz önemli bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Peki şaman davullarında gördüğümüz, Orta Asya'da Hunlarda gördüğümüz bu hayat ağacı figürü nerede artık karşımıza çıkıyordu? Artık camilerde, türbelerde, mezar taşlarında ve Türk kültürünün, İslam kültürünün çok farklı unsurlarında karşımıza çıkıyordu. Şimdi Anadolu'ya geldiğimizde karşımıza bu konuda muhteşem örnekler var. İlki Sivas Divriği Ulu Camii. Burada ağaç küçük bir vazonun içerisinde yükseliyor. Vazo sonsuz hayatın ve ilahi bereketin sembolü olarak nitelendiriliyor ve ağaç ise cennete yükselişi temsil ediyor. Artık karşımızda eski Türk kozmolojisinden İslami sembolizme geçen, o geçişi de temsil eden, Türklerin iç dünyasını, ruh dünyasını temsil eden bir figür karşımızda. Bir başka unsur da Erzurum'daki Yakutiye Medresesi. Burada da hayat ağacının iki yanında aslan figürleri var ve üzerinde çift başlı kartal bulunuyor. Çift başlı kartal biliyorsunuz Hititlerde, Selçuklularda ve birçok medeniyette kendisini gösteriyor ve bizim Selçuklu kültürümüzün en önemli unsurlarından bir tanesidir ve bu kompozisyon da tesadüfi bir kompozisyon değil arkadaşlar. Aslan var burada, kartalın hakimiyeti var ve ilahi düzenin hayat ağacıyla temsili söz konusu. Sivas Gök Medrese'de de hayat ağacına rastlıyoruz ve burada da hayat ağacının dallarında meyveler tasvir ediliyor ve artık evrenin ekseni olmakla beraber rahmetin ve bereketin de sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi dikkat edilirse burada değişen şey sembol değil, sembole eklediğimiz yorumlar. Yani İslam öncesinde gökle yer arasında bir geçit olan hayat ağacı, İslam sonrasında Allah'ın birliğini, sonsuz yaşamı ve insanın bu alemden öbür aleme yani ulvi aleme geçişini sembolize ediyor. Ve Anadolu'da pek çok yerde, türbelerde, mezar taşlarında, kilimlerde, halılarda, mimari süslemelerde hayat ağacını görüyoruz. Ama bu konuda çok da farkındalığımız yok. Sizin de çevrenizde eski kilimler varsa ya da bu konudaki sanat eserlerini incelerseniz üzerindeki figürlerin bizim hayat ağacı gibi pek çok unsuru barındırdığında görebilirsiniz. Çünkü Hunlardan Göktürklere, Uygurlardan Selçuklulara, Selçuklulardan Osmanlı'ya ve bugünden Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar erişen bir figürdür bizim için hayat ağacı ve Türk kültürünün en güçlü sembollerinden birisidir. Şimdi ben son olarak bizim Farabi'nin ilimlerin sayımında bunu kullanmamızı İslam felsefesi açısından ben nasıl yorumlarım? Yani bunu nasıl değerlendirebilirim? Biz Mevlüt Uyanık hocamızla beraber bu hayat ağacını kitabımızın kapağına koymak istedik. Şimdi benim açımdan hayat ağacı neyi temsil ediyor? Şöyle bir bu okumalarım çerçevesinde değerlendirecek olsam ne anlıyorum? Onu özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar burada zaten videoya bu görseli de koyacağım. Dikkat ederseniz bir en alt kısım var. Burada tavus kuşları var. Onun üstünde hayat ağacı yaprakları, işte bir takım insanlar, eğlenen, yanında duran insanlar, geyik ve daha üst noktada da kuşlar var. Şimdi bunu Farabi'nin felsefi sistemi açısından yorumlayacak olursam yeni Platoncu etki üzerinden yorumlayacak olursak yani Sudur Nazaresi çerçevesinde ay altı alemden ay üstü aleme bir gidişi okuyabiliriz belki. Neden? Çünkü buradaki ağacın göğe doğru yükselişi insan aklının aslında olgunlaşmasına da tekabül edebilir. En altta tavus kuşu var. Şimdi hayat ağacının en alt birimde tavus kuşunun olması insanın köklerinin, atalarının ve atalar kültürünün ne kadar önemli olduğunu ve kendi kültürüne karşı
bu geleneksel değerlerini aktarmasının, onları bir sonraki nesle götürmesinin o nesli daha üst dereceye ulaştıracağına dair bir vurgu olarak bunu anlayabiliriz. Çünkü yer altında tavus kuşu gibi değerli bir varlık var ve tavus kuşu da aslında hayatın kaynağı ve kökler olarak da sembolize edilen bir kuş arkadaşlar. Bir üst aşamaya geçtiğimiz zaman burada geyikler, insan ve yanda oturan bir kişiyi, onun dışında da sağ tarafta da eğlenen bir grup görüyoruz. Şimdi geyik yol gösterici olarak ifade ediliyor. Bizim geleneksel kültürümüzde de geyiğin yol gösterici olduğu bir efsaneleşmiş anlayış söz konusudur. O oturup dinlenen, elinde baston gibi bir şey olan kişi ise bilge kişi ya da aksakal olarak nitelendirilebilir. Diğer tarafta toy var, kutlamalar var. Yani insan yaşamının pek çok boyutunu gösteriyor bize aslında bu hayat ağacı. Çünkü en altta atalar ve kökler vardı. Onlardan güç alan bir toplum. Üstünde hem doğayla uyumlu, yani geyikleri gören, onları gözlemleyen, onlardan rehberlik alan, bir taraftan bilgeliğin peşinde koşan, ağacın dalları ve bilgelikle ilgilenen, bir taraftan yaşlanmış ama insanlara öğüt verebilecek seviyede bilge kişileri bulunduran, bir taraftan da eğlencesini, toyunu ve hayata katkısını, kutlamalarını da eksik etmeyen bir orta kısım var. Yani yaşam alanı. Onun üzerinde ağacın dalları, yaprakları ve kuşlar var. Kuşlar zaten biliyorsunuz ruhlara tekabül ediyor ve ilahi evrene ulaşmayı, insan ruhunun yücelmesini ve yükselmesini de işaret ediyor. Ve bu bağlamda hayat ağacı Türkler için kökleri atalara, gövdesi yaşamın kendisine, dalları göğe erişen ve insanın ay altı alemden, Farabi sistemiyle söyleyelim, ay üstü evrene yükselmesini sağlayan bu figürü ortaya koyan bir ağaç arkadaşlar. Onun için bizim de hayat ağacı vazgeçemediğimiz bir sembol olarak karşımızda duruyor arkadaşlar. Sizlere bu videoyu çekmek istedim. Hem neden biz hayat ağacını bu kadar önemsiyoruz, hem de İslam felsefesini algılama biçimimiz noktasında geleneksel Türk kültürüyle Türk İslam kültürü arasındaki geçişliliği nasıl anlıyoruz ve nasıl sağlıyoruz? Biz dini bir kültürün başka bir kültüre dayatması mı anlıyoruz? Yoksa dini kültürel etkileşimlerin neticesinde insanın ruhsal tecrübelerini bir üst noktaya taşıması noktasında mı bir anlayışa gidiyoruz? Biz ikincisini tercih ediyoruz. İslam felsefesini de Türk kültüründen bağımsız düşünmüyoruz. Özellikle Ziya Gökalp'in Türkleşmek, İslamlaşmak, muhasırlaşmak diye bir ifadesi vardı. Buradaki kişinin Türk kültürüne olan aidiyeti onun diğer kültüre aktaracağı temel değerleri, yani İslam kültürüne aktaracağı değerleri ve sonrasında da bu Türk ve İslam kültürü üzerinden de evrensel insani değerleri aktaracağı değerleri sembolize eden bir altyapı sunacaktır. Onun için biz evrensel düşünüyoruz. İçe kapanmayı değil, evrensel değerlere açılmayı, Türk kültürünün o zengin mirasının hem İslam kültürüne hem de evrensel değerlere büyük katkılar yapacağını düşünüyoruz, görüyoruz. Bu nedenle de hayat ağacıyla kitabımızı süslüyoruz. Hayat ağacıyla yaşamımızı kutluyoruz. Ve sizlere de evinizde hayat ağacına yer vermenizi öneriyorum. Çünkü benim evimde de hayat ağacı şeklinde Nevşehir'den aldığım bir figür var arkadaşlar. Onu da size ileriki müzakerelerde belki paylaşabilirim. Sizin hayat ağacı ile ilgili görüşleriniz, yorumlarınız ya da önerebileceğiniz çalışmalar varsa onları da bu videonun altına atarsanız onları da hem müzakere ederiz hem de beraber öğreniriz. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.